Bu hafta size Rise üyesi Sunghan'ın grubundan ayrılmasıyla sonuçlanan o uzun süreci anlatacağım bir videoyla geldim. Bu açıklamaların hemen ardından ortalık bayağı bir karıştı. Durup durup akıllarına bu çocuk geliyor ve durup durup onunla alakalı yeni isteklerde bulunuyor fanlar. Çünkü bu savaş hep klasiktir. Bu savaşı hep yaşıyoruz. Şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. Sevgili dostum, bu yazıyı yazan sevgili arkadaşım. Ne bekliyorsun tam olarak? Çok seviyorum Korelileri ama şimdi böyle konularda da çok sığ bakıyorlar olaylara. Ama bu gerçek hayatta böyle bir şey yok bu arada. Gerçek hayatta deli gibi linçlenir onlar. Gördüğünüz gibi iki farklı arkadaşı olduğunu iddia eden kişi var. İkisi de bambaşka bir profil çiziyor. Öncelikle tabii ki de yine özürlerini sunuyor. SM çalışanlarının aslında Sunghan'ın gruba çok da geri dönmesini istemediklerini görüyoruz. Sunghan'ı biz ne kadar tanıyoruz da siz geri o adamı 7 üye olarak dahil ediyorsunuz bu gruba? Merhaba arkadaşlar, Zandos'una hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Yepyeni bir haftada, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu hafta size Rise üyesi Sunghan'ın grubundan ayrılmasıyla sonuçlanan o uzun süreci anlatacağım bir videoyla geldim. Sadece bir tane değil, birden fazla olay yaşamış aslında Rise'ın bu üyesi ve o yüzden de fanlar tepki gösterince ara vermek durumunda kalmış. 10 aylık bir aranın ardından da yeniden dönmesiyle alakalı söylentiler ortaya çıkınca, şirket de bu doğrultuda açıklamalar yapınca bir sürü mevzu patlamış, mevzu çıkmış ve onun ardından da nihayet Sunghan'ı gruptan çıkarmaya karar veriyor şirket. Bu konuya, bu habere hemen geçeceğim ama öncesinde çok kısa bir şeyden bahsedeceğim. Çok tatlı bir haber aslında bu. 23 Kasım'da Koreli şarkıcı Kisu İstanbul'a gelecek ve burada çok keyifli, çok güzel bir konser verecek. White Entertainment'ın düzenlemiş olduğu bir etkinlik bu. O da sadece konser değil bu arada, bir K-pop parti. K-pop partinin içerisinde biz bir de Kisu konseri izleme şansına sahip olacağız. Kadıköy Dorok X-Large'da gerçekleşecek bu etkinlik. Saat 12.00'da başlayacak. 17.30'a kadar devam edecek. Dediğim gibi önce parti olarak başlayacak. Sonra parti, o çok eğlenceli bildiğimiz, her zaman sık sık katıldığımız o malum parti yerini Kisu konserine bırakacak. Merak edenler olursa diye bilet fiyatlarını da hemen çok hızlı söyleyeceğim. Tek kişilik bilet fiyatı 500 lira. Çift kişilik bilet fiyatı 800 lira. VIP biletlerse 1000 lira. O da zaten sınırlı sayıda. VIP bilet aldığınızda da nasıl ayrıcalıklara erişeceksiniz bunu da söyleyeyim. Kisu ile tanışma ve selamlaşma, fotoğraf çekimi ve imzalı fotoğrafa sahip olabileceksiniz. Bu arada White Entertainment'la Instagram hesabında bir canlı yayın gerçekleştirmişti Kisu. Çok sempatik, çok tatlı bir adam. O canlı yayını bile çok güzel bir şekilde hazırlanarak gelmişti. Çok aktifti, çok sempatikti hareketleri, tavırları. Yani ben onu izlerken dedim ki canlı yayında bunu yapan adam kim bilir sahnede neler yapacak, ne kadar hazırlanıp gelecek Allah bilir diye. Biz tanıştığımız kısa süre zarfında kendisini çok sevdik. Konserde yapacakları da eminim bir o kadar daha iyi olacaktır. Bu şekilde sizinle de bu konser haberini paylaşmış oldum. 23 Kasım'da gerçekleşecek olan bu konserin biletlerine Biletino'dan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda da zaten White Entertainment'ın Instagram hesabını takip ettiğinizde bütün detaylara ulaşabileceksiniz. Bu iki linkin de White'ın Instagram hesabına da Biletino'nun konser bileti linkini de alt kısma, yorumlar kısmına bırakıyor olacağım. O zaman haydi hemen videomuza geçelim. Arka arkaya yaşanan sıkıntılı olaylara geçmeden önce Rise'ın ve Sunghan'ın kim olduklarından bahsedeyim çok kısa bir şekilde. Rise 2023 yılında 7 üyeli bir K-pop grubu olarak SM Entertainment bünyesinde çıkış yaptı. Üyelerinden bir tanesi Japon, bir diğeri Amerikalı. Onun dışında bütün hepsi Koreli. Fakat geçtiğimiz yıl daha çok taze çıkış yapmış olsa da üyelerinden bir tanesi olan Sunghan hakkında çıkan haberler yüzünden faaliyetlerine ara vermek durumunda kalmıştı. Sunghan da 2003 doğumlu, yani daha 21 yaşında. Bu arada adı Korece isminin yazılışına baktığımda Sunghan olarak okunuyordu ama Sunghan bir tuhaf geliyor ağzıma, o yüzden Sunghan diyeceğim muhtemelen. Yanlış söylüyorsam da bunu bilinçli yapıyorum. Sadece I ile U'yu yer değiştirdim. Lütfen bana kızmayın. Şimdi hemen hakkında çıkan haberlere geçiyorum. 28 Ağustos 2023 tarihlerinde anonim bir sosyal medya kullanıcısı Rise üyesi Sunghan'ın çıkışından hemen önce henüz reşit olmayan kız arkadaşıyla bir otele gittiğine dair bir iddia attı ortaya. Bu tabii sadece iddia ile kalmadı. Bazı fotoğraflar da paylaştı. Ve o fotoğrafları da arka arkaya paylaştıktan sonra insanlar fotoğrafları
fotoğraftaki kişinin saç şekline, işte kulak piercinglerine ve tamamen görseliyle alakalı detaylara bakarak bu fotoğrafların onun SM Rookies üyesi olarak tanıtılmasından sonra çekildiğinden şüphelenmişler. Zaten biliyorsunuz çıkış yapmadan önce uzun bir süre bu insanlar, bu çocuklar bir stajyerlik dönemi geçiriyorlar. Bu görselleri, fotoğrafları paylaşan kişinin iddiasına göre de Sunghan daha stajyerken SM'de bulunduğu süreçte bu şekilde bir olay yaşamış. Bir otel odasına gitmiş henüz reşit olmayan kız arkadaşıyla diye. Artık o fotoğraflara nasıl ulaştılar, bu bir muamma. Böyle bir yazı paylaşıyor. Bu fotoğrafların yayılmasından hemen 2 gün sonra 30 Ağustos 2023 tarihinde Sunghan otel fotoğrafı tartışmaları için kişisel olarak özür diliyor. Rise grubunun resmi Instagram hesabına gidiyor Sunghan ve orada şöyle bir özür yayınlıyor. Bu arada çok fazla açıklama var. Bu açıklamaları anlatmam çok uzun süreceği için ve benim de kafam karışacağı için bunları hızlı okumayı tercih edeceğim. Ama başta da söylediğim gibi herkes açıklama paylaşmış. O yüzden bunları hemen hızlıca okuyorum. Sunghan'ın oteldeki fotoğraflarla alakalı yazdığı açıklama şöyle. Bunu yazıyorum çünkü hayranların karşısına çıkmadan önce bunu size önceden söylemem gerektiğini hissediyorum. Öncelikle Rise'i destekleyen hayranlardan özür dilerim. Kişisel sorunlarım nedeniyle çıkışımızdan önce çok önemli ve kritik bir anda ekibe zarar verdim ve üyeleri ve personeli hayal kırıklığına uğrattım. Ayrıca korktuğum ve endişelendiğim için hemen özür dileyemediğim için pişmanlık duyuyorum. Başka kimseyi suçlayamıyorum ve tüm bunlar benim tedbirsizliğim yüzünden oldu. Geçmişteki zamanımı ve eylemlerimi çok düşündüm. Bundan sonra Rise ekibine öncelik vereceğim. Sadece Rise olarak sahnede değil, karşılaştığım diğer tüm durumlarda da daha dikkatli davranacağım. Eylemlerim aracılığıyla ekibe ve hayranlara karşı samimiyetimi hissedebilmeniz için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bir kez daha özür dilerim. Bu yazıyı okuduğunuz için de teşekkür ederim demiş. Bunun ardından, bu açıklamanın ardından da SM bu fotoğrafları izinsiz bir şekilde bulup yayınlayan kişiyle alakalı da yasal işlem başlatacağını açıklamış. Sonra SM'in bu yasal işlem başlatacağız açıklamasının ardından bu malum fotoğrafları yayınlayan sosyal medya kullanıcısı kamuoyundan özür diliyor. 2 Eylül tarihinde bu sosyal medya kullanıcısı SM'in açacağı davadan korktuğu için olsa gerek, yazıda öyle yazıyor, kamuoyundan özür dilemek için yeniden sosyal medyaya geliyor ve fotoğraflarla alakalı şöyle bir açıklama yapıyor. Anonim bir hesap bu fotoğrafları yükledi ve kız arkadaşının 2005'li olduğunu söyledi. O fotoğraflarda yanındaki kişinin 2005'li olduğunu söylemiş o anonim kişi. Gönderiye eriştiğimde orijinal tweetin silindiği belirtiliyordu. Fotoğrafları kaydedip retweetlenmek üzere hesabımda paylaştım. Dikkat çekmek için fotoğrafları ilgili kişiyi belirten hashtaglerle paylaşmam benim hatamdı. Konu patlak verdikten sonra gerçek hayattaki bir arkadaşımdan 2005 Liner olayının doğru olmadığını duydum. Ben de ilk mesajıma cevap yazdım ve kızın reşit olmadığını belirttim. Sonuç olarak kız arkadaşının reşit olmadığına dair bir kanıt bulunmamaktadır. Hatalarımın ne kadar büyük bir hata olduğunun farkındayım. Bu nedenle paylaşımım silindi. Ben de işte birçok kişiyi endişelendirdiğim için derin düşüncelere dalıyorum. Özür diliyorum. Bla bla bla. Klasik. Bu fotoğraflar ve bu mevzu çok büyük bir olay haline geldi. Fakat gördüğünüz gibi bu fotoğrafları paylaşan kişi de kız arkadaşının 2005'li olduğunu öncelikle iddia ediyor ama sonrasında da diyor ki bununla ilgili bir kanıt yoktu. Ben bana söyleyen birinden duydum. İşte fotoğrafları da anonim birinden buldum. Ondan o şekilde paylaştım bla bla diyerek aslında ortalığı karıştırdığını ve hiçbir kanıtı olmadığını söylüyor. O fotoğrafların nereden çıktığı da bu arada hala belli değil bildiğim kadarıyla. Bu ne yazık ki Rise üyesi Sunghan'la alakalı tek mevzu, tek skandal, tek haber değil. Öncesinde de onunla alakalı başka haberler de çıkmıştı ne yazık ki. TXT üyesi Subin'le Sunghan'ın daha öncesinde LE SSERAFIM üyesi Inche ile alakalı kötü konuştuklarını iddia ettikleri bir Instagram canlı yayını ortaya çıkıyor. Bu çok değişik bir canlı yayın bu arada. Sadece 4 kişinin izlediği ve Sunghan'ın da kişisel hesabından muhtemelen gizli açtığı ve sadece yakın çevresinin bildiği bir Instagram hesabı var diye anladım ben. Ve sadece 4 kişinin izlediği bir canlı yayın var. Bu canlı yayında da Subin'le karşılıklı konuşuyorlar. İşte Instagram'daki canlı yayınları bilirsiniz birisi konuk olduğunda nasıl olduğunu. O şekilde konuşuyorlar ve o canlı yayında aslında Subin'le kendi aralarında konuşup şakalaşıyorlar. Ve konuşma sırasında LE SSERAFIM üyesi Inche ile alakalı bir mevzu dönüyor. Çünkü Inche ile Subin de Music Bank'te birlikte sunuculuk yapmış bir ikili. Burada aralarında geçen konuşma şu. Sunghan diyor ki bir konudan bahsediyorlar ama bu bir gerçek değil mi? Dans edemiyor, şarkı söyleyemiyor ve rap yapamıyor. Sadece Music Bank'te sunuculuk yaptığı için çok heyecanlı. Bizim Inche'miz orada programda olduğunu kastediyor. Subin'de göstermek istediğim bir şey var diyor. Çok gıcık bir görüntü o da. Ayaklarını gösteriyor. Ayak parmaklarını da kapatmış. Sadece ayağının orta parmağını açmış. Orta parmağını gösteriyormuş gibi bir görüntü var orada. Zaten şu an yan tarafta da görüyorsunuz. Fakat bu canlı yayının altyazıları böyle ama diyorlar ki altyazılarda büyük bir hata var. Burada sanki konuştuğu kişi, bahsettiği işte dans edemiyor, şarkı söyleyemiyor, rap yapamıyor gibi şeyleri söylediği kişi Inche'ymiş gibi algılanmış olsa
olsa da aslında burada çocuk sadece Subin'le, yani canlı yayında konuştuğu arkadaşıyla şakalaşıyor aslında. Yani bütün bu lafları Subin'e söylüyor. Hatta Inçe ile alakalı da sen Müzikbank'te onunla birlikte sunuculuk yaptın, Inçe'mizle bile tanıştın gibi bir cümle kuruyor. Aslında kötü bir şey söylediği yok orada. Fakat diyorlar ki yanlış çeviri yüzünden insanlar mevzuyu çok yanlış anladı. O yüzden de hatta Ali Seraf'in fanları o dönem bu çocuğa da bayağı bir yüklenmişler. Bu olayın da hemen ardından ne yazık ki bir de Japonya sokaklarında dolaşırken sigara içtiğine dair bir video ortaya çıkınca Sunghan bayağı arka arkaya olumsuzluklar yaşadığı için fanlar tarafından negatif bir kişi haline döndü. Yani aslında şöyle söyleyeyim, arka arkaya yaşadığı şeyler de çok ultra garip, ultra kötü şeyler de değil ama o kadar böyle üst üste bindi ki mevzular ve o kadar desteksiz şeyler ortaya çıktı ki çocukla alakalı. Siz onun doğrusunu açıklamış olsanız da insanları olumsuz kısmı hatırlamış olduğu için ve ondan soğumuş olduğu için ne yazık ki bazı şeylerin geri dönüşü olmadı. Sonra biliyorsunuz ki dünyanın her yerinde olan bir şey vardır. Düşene bir tekmede biz atalım gibi bir durum vardır. Bir gün ortaya bir çocuk çıktı ve dedi ki ben Rise üyesi Sunghan'ın eski arkadaşıyım. Onun çıkışından önceki davranışlarıyla alakalı bazı şeyler biliyorum ve size onları anlatacağım dedi ve çıktı upuzun bir yazı paylaştı. Yazının tamamı şöyle, biraz uzun. Ben mümkün olduğunca bunu kısaltarak ve daha basitleştirerek okumaya çalışacağım. Hong Sunghan'ın arkadaşıydım. Ortak arkadaşlarımız aracılığıyla arkadaş olduk ve birlikte takıldık. Bize bir idol stajyeri olduğunu söylediğinde büyülendim. Diğer şeylerin yanı sıra küfürbazlığıyla ünlüydü. Acaba idollerin hepsi böyle midir? Bir nevi oyuncu mudur diye merak ettim. Stajyerken sokakta sigara veya içki içer, Instagram canlı yayınları yapardı. Bazı insanlar ona yüzünü göstermesinin uygun olup olmadığını sordular. Özel bir hesap olduğu için şirketin bunu bilemeyeceğini söyledi. Çevresindeki insanlar onun için endişelense bile kadın stajyerleri görüp onlar üzerinde otorite kurmaya çalıştığıyla övünürdü ve çıkış yaptığı kişilerin arkasından konuşurdu. Sanki bu önemli bir şey değilmiş gibi. Birlikte çıkış yaptığı kişiler diyor, yanlış anlamadıysam. Başkalarına sık sık sevimlisin gibi şeyler söylerdi ama bunu çoğunlukla kendisinden daha düşük rütbeli gördüğü kişilere söylerdi. Hong Sunghan'a bir zamanlar yakın olan birçok kişi onun küçük hiyerarşi oyununu oynadığı için onunla bağlarını kopardı. Ben daha yeni çıkış yapmış bir gruba katılıyorum. Bu yüzden bir sorun varsa şirkete bunun ben olmadığımı söyleyebilirim derdi. Yani yanlış anlamadıysam ben ne yaparsam yapayım, bir şey çıktığında ben değilim o kişi diyebilirim. O şekilde onları atlatabilirim diyor zannedersem. Bir de diyor ki takıldığımız zamanlarda hatırladığım şeylerden bazıları şunlar, bayağı madde yazmış. Gizlice takip ettiği Instagram hesaplarından diğer şirketlerdeki kadın stajyerlerle etkileşime girdiğinden bahsetti. SM'in içerisinde, şirketin içerisinde yakalanmamak için kadın stajyerlerle ilgilenmiyormuş gibi davranıyormuş. Öyle söyledi diyor. Pratik yaparken bir stajyer arkadaşı olan A, kim olduğunu bilmiyoruz, sigara koktuğunu söylediğinde neredeyse başının derde gireceğini söyledi. Stajyerin adını da söylemiş ama bu yazıyı yazan arkadaş onu tam olarak hatırlamıyormuş. Birlikte çıkış yapmaya hazırlandıklarını söylemiş. Bir keresinde stajyer arkadaşı A'ya iletişim halinde olduğu başka bir ajanstaki kadın stajyerle tanıştıracağını söylemişti. Ancak A ilgilenmeyip durumu geçiştirmeye çalışınca Sunghan stajyeri kendi başına bir tür öğretmen gibi davranmakla suçladı diyor. Bunları, bu maddeleri yazdıktan sonra diyor ki sadece net bir şekilde aklımda kalanları yazdım. Rastgele bir şey de söylemek istemiyorum çok fazla. Ayrıca yaptığı şeylerden hoşlanmadığım için onunla bağlarımı kopardım. Bunu yazarsam dava edilir miyim bilmiyorum. Burada yalan yok ve her şey gerçek. Bunu sadece şirketin her şeye rağmen tanıtım yapmasına izin vermesi durumunda neler olabileceğinden korktuğum için paylaşıyorum. Daha muhtemelen o dönemler yeni çıkış yaptıkları dönemlerde, o yüzden öyle söylüyor. Bunu Hong Sunghan'ın hayranları için paylaşıyorum. O bir idol olarak beğenilebilecek harika bir adam değil. Umarım sen de geri kalanımız gibi Hong Sunghan'la bağlarını koparırsın ve mutlu olursun. Kısacası o zannettiğiniz kadar mükemmel bir adam değil. Dışarıda çok problemli. Birlikte çalıştığı stajyerlerle, kadınlarla ayrı, erkeklerle ayrı sıkıntılar yaşıyor. Onların arkasından kötü konuşuyor. Onlara olumsuz şeyler yaptırmaya çalışıyor. O yüzden aklınız varsa Hong Sunghan'dan uzak durursunuz gibi bir yazı paylaşmış aslında. Yani anlattığı şeylerin geneli bu. Arka arkaya çok fazla şey çıktığı için de SM, Rise üyesi Sunghan'ın faaliyetlerini süresiz olarak askıya alacağını açıklıyor. 22 Kasım 2023 tarihinde yapmış bu açıklamayı. Demiş ki ajans, Sunghan içtenlikle üzgün ve kişisel hayatıyla ilgili sorunlar nedeniyle gruba, üyelere ve hayranlara verilen hayal kırıklığı ve karışıklıktan dolayı üzgün. Sunghan bir yük ve sorumluluk hissetti ve derinlemesine düşündükten sonra takım için en iyi seçimi yaptı. Faaliyetlerini askıya alma niyetini dile getirdi. Biz de bu görüşüne saygı duyduk ve faaliyetlerini süresiz olarak askıya almaya karar verdik diyor. Sunghan'ın ara verme haberinin ardından da Rise grubu 6 üyeyle yoluna devam ediyor. SM'in açıklamasının hemen ardından Sunghan da yine bir öncekine çok benzeyen bir özür yazısını tekrardan yayınladı.
yayınlıyor. Bu elle yazmış olduğu bir yazıydı. Bu yazıda da yine aynı şekilde tıpkı diğeri gibi özür diliyor. Klasik aslında benzer cümleleri kullanmış. Geçmişteki düşüncesiz davranışlarım yüzünden şu anda birçok insan zarar gördü. Hemen çıkış sürecinde böyle bir şey yaşandığı için ekip de şirket de çok zarar gördü. Klasik bir şekilde yine özür yazısı yayınlamış. Eliyle yazmış bu yazıyı. Fakat ne yazık ki bu özür yazısını netizenler hiç samimi bulmadılar. Baştan sağma olduğunu düşündüler ve eleştiri üzerine eleştiri yorumları yazdılar. Geldik 24 Aralık 2023 tarihine. Bu tarihte de yine Sunghan'ın arkadaşı olduğunu iddia eden başka bir kişi bu kez Sunghan'ı savunmak için uzun bir yazı paylaştı. Bu kişi bu yazıyı paylaştı ama nedense kısa bir süre sonra geri sildi. Silinen paylaşımın tamamı şu şekilde. Diyor ki merhaba, ben Sunghan'ın okul günlerinden beri arkadaşıyım. Stajyerlik günlerinden beri onu tanıyorum. Bunu ne zaman yazacağımı düşünüyordum ama olaydan biraz zaman geçtikten sonra şimdi yazmanın daha iyi olacağını düşündüm. Böylece bunu okuyanlar duruma biraz objektif bir bakış açısıyla bakabilirler. Bana inanmamakta da özgürsünüz. İnanmıyorsanız lütfen bu yazıyı es geçin gibi de bir şey söylemiş. Sonra demiş ki okul günlerimizde Sunghan sınıf arkadaşlarıyla çok iyi geçinirdi ve içine kapanık olanlarla bile kolayca sohbete başlayan nazik ve çalışkan bir arkadaştı. Öğretmenler bile Sunghan'a saygılı tavırları nedeniyle severdi. Okuldan sonra pratik yaptığı için okul arkadaşlarıyla buluşmaya nispeten daha az zaman olmasına rağmen onlarla buluştuğunda da yine harika bir kimyası olurdu demiş. Ancak bu yıl yetişkin olduktan sonra çıkışı yaklaşırken daha dikkatli olması gereken Sunghan'ın biraz pervasızca davrandığına inanıyorum. Yine de hala genç olan birini çeşitli manipülatif söylentiler ve yoğun uydurmalarla alt etmeye çalışanların kötü niyetini görmek gerçekten yürek parçalayıcı. Geçmişte nazik ve saygılı olan kişiliği ve eylemlerinin anlık bir yargı hatası nedeniyle şimdi topluca küçümseniyor olması beni üzüyor. Özellikle uzun stajyerlik döneminde ne kadar çok çalıştığını düşünürsek bu olaydan sonra tüm o çabanın bir anda boşa gittiğini görmek yürek parçalayıcı. Evet, Sunghan'ın biraz pervasızca davranmış olduğuna ben de inanıyorum ama gerçekten derin düşünen ve etrafındaki insanlara karşı şefkatli bir kişi. Ancak biraz zaman geçmesine rağmen ona iyi olup olmadığını sormakta hala zorlanıyorum. Çünkü incinmiş olabileceğinden korkuyorum demiş. Benim burada amacım Sunghan'ın imajını düzelteyim, İşte onun insanların ona olan bakış açısını düzelteyim gibi bir durum değil de sadece ona biraz daha az ön yargılı olmanızı umuyorum demiş. Yani bunu bu yüzden paylaştım demiş. Bu yazıyı okuduğunuz için de teşekkür ederim diye de açıklamasını sonlandırmış. İşte gördüğünüz gibi iki farklı arkadaşı olduğunu iddia eden kişi var. İkisi de bambaşka bir profil çiziyor. Bir taraf diyor ki küfür ederdi, sigara içerdi, alkol içerdi, insanlarla hakkında kötü konuşurdu, stajyerlere bilmem kötü konuşurdu, onların arkasından dedikodularını yapardı diyor. Bir tarafta diyor ki ya hayır, tam tersi, o çok iyi bir insan aslında. Arkadaşlarıyla arası çok iyiydi. Çok sıkı çalışıyor olmasına rağmen hiçbir olumsuzluğunu görmedik gibi bambaşka iki farklı profil çiziyorlar. Sonra 17 Nisan 2024 tarihine geliyoruz. Bu tarihe kadar Sunghan'la alakalı biz doğru düzgün hiçbir şey duymuyoruz aslında. Yani çocuk baya içine kapanıyor. Kendi hayatını yaşıyor. Gruptan tamamen kendini koparıyor gibi bir şey oluyor. Sonra o dönem insanlar Sunghan'ın üniversiteye gireceğiyle alakalı bazı söylentiler duyuyorlar. Üniversite sınavlarına hazırlandığıyla alakalı bazı söylentiler duyuyorlar. Ve işte yine tekrardan aynı mevzular yeniden alevleniyor aslında. Diyorlar ki o zaman bu çocuk üniversiteye hazırlanıyorsa demek ki gruba yeniden dönmeyecek. Bu sefer tekrardan grupla alakalı, işte gruba dönüp dönmeyeceğiyle alakalı muhabbetler dönmeye başlıyor. Aradan biraz zaman geçiyor. Durup akıllarına bu çocuk geliyor ve durup onunla alakalı yeni isteklerde bulunuyor fanlar. 3 Temmuz tarihlerinde bu sefer yine bir haber çıkıyor. Bunda da işte fanlar bu sefer Sunghan'ın artık Rise'den tamamen ayrılması gerektiğiyle alakalı isteklerde bulunuyorlar. Geldik 11 Ekim'e. 11 Ekim'de nihayet SM Entertainment Sunghan'ın Rise'a geri döneceğini resmen duyuruyor. 10 aydan uzun bir süre Sunghan gruba ara vermiş durumdayken SM yeniden gruba döneceğiyle alakalı bir açıklama yayınlıyor. Açıklaması şöyle: birçoğunuzun bildiği gibi Sunghan'ın çıkış öncesi özel eylemleri nedeniyle çıkan tartışmalara karışmasının ardından faaliyetlerine ara vermesinin üzerinden yaklaşık 10 ay geçti. Geçmişteki hatalarını kabul etti. Yaklaşık bir yıldır üyelerine ve hayranlarına karşı özür dileyerek eylemlerine düşünüyor. Sunghan'ın geçmişteki eylemlerinin bir kamu figürü için uygun olmadığını da fark ettiğimizden geri dönüşü için doğru anı düşünmek biraz zaman aldı. Sunghan'ın gelecek planlarına dair merakları zamanla endişe ve kaygıya dönüşenlere sempati duysak da bu konuyu çeşitli açılardan ele almamız kaçınılmazdı. Bu nedenle Rise'ın gelecekteki yönüne ilişkin geç kararımız için özür dilemek istiyoruz demiş. Rise'ın yeni geri dönüşünden önce planlanan bir sonraki bölümünün, albümden bahsediyor zannedersem, 7 üye olarak gerçekleştirilmesinin daha anlamlı olacağını düşündük. Bu yüzden personel ve üyelerle yapılan çok sayıda görüşme sonucunda Sunghan'ın takım üyesi olarak faaliyetlerine devam etmesine karar verildi. Sunghan takıma döndüğünde Kasım ayında
ayında başlayacak olan belirli programlara katılmadan önce hazırlanmak için biraz buna zaman ayıracak demiş. Ara verdiği süreçte de aslında çalışmaya devam ettiğini, yeteneklerini geliştirmeye devam ettiğini söylemişler. Rise'in büyümesini izlerken karışıklık ve zorluklar yaşayan hayranlardan bir kez daha özür dilemek istiyoruz. Ancak Rise bir ekip olarak birlikte büyüyen ve ilerleyen bir ekip olduğu için üyeler şu anda bile ekibin iyiliği için sıkı bir şekilde çalışıyorlar. Bu nedenle Rise'ı 7 üyeli bir ekip olarak sergileme kararımıza güvenmenizi rica ediyoruz demişler. Sonrasında bunlara benzer cümlelerle açıklamalarını devam ettirmişler. İşte demişler ki fanlar da lütfen bu süreçte bizim yanımızda olsunlar, bize güvensinler gibi cümlelerle bu açıklamayı sonlandırıyorlar. Sonrasında bu açıklamanın hemen ardından biliyorsunuz zaten artık klasik. SM açıklama yapıyor, Sunkan açıklama yapıyor. SM yazı paylaşıyor, Sunkan yazı paylaşıyor. Yine aynı şekilde SM'in Sunkan'ın geri dönüşüyle alakalı yazısının ardından 11 Ekim'de Sunkan Weverse'de el yazısı mektubunu paylaşıyor. Onda da şöyle yazmış. Öncelikle tabii ki de yine özürlerini sunuyor. Çıkış öncesi fotoğraflar ortaya çıktığında geçmişte yaptıklarım nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı ve pişmanlık duydum. Üyeler ve hayranlar için ne kadar kötü olduğunu hayal bile edemiyorum. Eminim öfkelenmiş, şok olmuş ve hayal kırıklığına uğramışsınızdır. Kariyerimin en önemli anlarından biri olan başlangıcımızda bizi destekleyen herkesten ve sorumsuzca yaptığım hareketlerden dolayı incinenlerden tabii ki de yine özür dilemiş. Ayrıca üyelerden özür diledim ve faaliyetlerimi aniden durdurmaya karar verdim ve bu ani değişikliklere katlanmak için üstesinden gelmek zorunda kalanlardan da özür dilemek istiyorum. Durumdan dolayı özür dilemekle birlikte üyelerle birlikte olamayacağım gerçeğinden dolayı biraz umutsuzluk hissettiğimi itiraf etmeliyim. Çok sayıda insana hayal kırıklığına uğrattığım için tekrar sahnede durabilir miyim diye merak ettim. Müzik yapmaya devam edebilir miyim? Gerçekçi düşünmeye başladım. Ama o sırada üyeler ellerini bana doğru uzattılar. Zor bir karar olmuş olmalı ama yine de bana bir şans verdiler ve bunun için minnettar ve üzgünüm. Elimi bir kez daha tutan üyelerin beklentilerini karşılamak, Rise'ın bugüne kadar inşa ettiği tüm başarıların benim yüzümden sıfıra ineceğinden endişe eden hayranların ve zor bir karara varan şirket çalışanlarının beklentilerini karşılamak için çok daha fazlasını göstermem gerektiğini biliyorum. Bu yükün ağırlığını ve bununla birlikte gelen korkuyu hissediyorum. Ancak bana inananlar olduğu için daha iyisini yapmanın bana düştüğünü düşünüyorum. Rise'ın sorumluluğunu üstlenmek ve bir üyesi olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Böylece üyelerin bugüne kadar elde ettiği başarılar boşa gitmeyecek. Bir kez daha herkesten yine özür dilemiş. Bundan sonra da sorumluluklarımı layığıyla yerine getireceğim demiş. Şimdi çok güzel, evet, SM'le Sunkan geri dönüyoruz dediler. Fakat bu açıklamaların hemen ardından ortalık bayağı bir karıştı. Çünkü Rise fanları Sunkan'ın geri dönüş duyurusunun ardından grubu ve şirketi boykot etmeye başladılar. Boykotu da şöyle gerçekleştiriyorlar. Hayranlar Rise ile alakalı satın aldıkları ürünlerin siparişlerini teker teker iptal etmeye başlıyorlar. Ve bu iptallerle alakalı ekran görüntüleri yayınlıyorlar. Aynı zamanda da diyorlar ki Sunkan eğer gruba geri dönerse biz fandomdan çıkacağız. O fotoğraflar, görsellerde yaptıkları açıklamalarda şöyle: paramı Hong Sunkan için kullanmak istemiyorum. Geri döneceğini bilseydim hiçbir şey satın almazdım gibi açıklamalar paylaşmışlar. Şimdi bu süreçte tamam, çok güzel. SM açıklama yapıyor, Sunkan açıklama yapıyor, fanlar konuşuyor falan filan ama daha üyelerden hiç ses çıkmıyor. Haliyle insanlar da muhtemelen fanlar da üyelerin ne düşündüğünü merak ediyorlardır. Ve nihayet bir Rise üyesi olan Wonbin Weverse hesabına gidiyor ve orada Sunkan'ın geri dönüşüyle alakalı bir açıklama paylaşıyor. Diyor ki evet, bu süreçte muhtemelen bizim ne düşündüğümüzü de çok merak ettiniz. Ben de gittim üyelerle tek tek bu konuyla alakalı konuştum ve onlarla konuştuktan sonra da gelip size böyle bir açıklama yapıyorum diyor. Sunkan'ın geri döneceği açıklanmadan önce biz hem kendisiyle hem şirketle bu konuyu uzun uzun tartıştık. Üyeler olarak da biz bu konuyu çok konuştuk ve hani çok fazla üzerine kafa yorduk diyorlar. Aslında bizim tek istediğimiz şey her zaman tüm Brise'ı, tüm fanlarımızı mutlu etmek ama bunu başaramadığımız için üzgünüz. Bu mesajın endişelerinizi tamamen gidermeyebileceğini biliyorum ancak en azından karışık kalplerinizi biraz olsun rahatlık getirmesini umuyorum demiş. Sizi mutlu etmek için bundan sonraki süreçte de elimizden gelen her şeyi yapacağız gibi bir açıklama yayınlıyorlar. Yani ben size özetledim aslında açıklamayı tamamen, kelimesi kelimesine böyle değil tabii ki de. Yani burada aslında onlar da yine 7 kişi şeklinde Sunkan'ı da dahil ederek artık gruba devam edecekleri gibi bir anlam çıkardım. Yani en azından bu açıklamada da bunu kabul ettiklerine dair bir anlam çıkardım. Gerçi kabul etmesen ne olacak? Zaten SM geri dönecek diye bir açıklama paylaşmış. Kore'de Blind diye bir platform var ve bu platforma girebilmeniz için işte bir şirkette çalışıyor olmanız lazım ve o şirkette çalıştığınızı da kanıtlamış olmanız lazım. Artık herhalde bir belge, bir şey mi istiyorlar, ne istiyorlar bilmiyorum. Anca o şekilde kanıtlanmış olursanız Blind'a üye olup orada yorum yapabiliyorsunuz ve SM çalışanları Blind'a gidiyorlar ve orada Sunkan'ın geri dönüşüyle alakalı bazı yazılar paylaşıyorlar. Ne yazık ki bu Blind'da yapılan açıklamalarda SM çalışanlarının aslında Sunkan'ın
Sunghan'ın gruba çok da geri dönmesini istemediklerini görüyoruz. Şöyle bazı açıklamalar: sadece uluslararası hayranları hedefliyor gibi görünüyorlar ancak pratik açıdan bu hayranlar para bile harcamıyor. Bu yüzden her şey kafa karıştırıcı. Aylardır bir geri dönüş belirtileri görüyoruz ancak yapacaklarsa daha önce yapmalıydılar. 10 ay bekletmelerine gerek yoktu diyor yani. Onlara tüm gerçek harcamayı yapan yerli hayranların 6 üyeyi desteklediğini kaç kez söylesek de anlamıyorlar. Hatta insanları fandomdan ayrılmaya aktif olarak zorluyorlar. Günümüzün fandomları ikinci nesil fandomlar gibi değil, ihtiyarlar diyor. Bazılarını anlamıyorum. Başka bir yorum: çok doğru, Super Junior ve EXO ile de bunu yaşadıktan sonra bile hala aynı zihniyette sıkışmış durumdalar demişler. Yani SM çalışanları da aslında bu durumdan hiç memnun değil. Diyorlar ki madem böyle bir şey yapacaktınız 10 ay niye durdunuz? 10 ay öncesinde yani birazcık bir iki ara verdikten sonra, açıklamalardan sonra da geri döndürebilirdiniz diyorlar. Bir yandan da bu arada söyledikleri şeye katılıyorum. Şöyle bir ikilem var burada. Uluslararası fanlar, yabancı fanlar haliyle Sunghan'ın geri dönmesini istiyorlar. Koreli fanlar da tam tersi istemiyorlar. Çünkü bu savaş hep klasiktir. Bu savaşı hep yaşıyoruz. Yani K-pop sektöründe hep uluslararası fanlarla Koreli fanların arasında böyle bir çatışma yaşanıyor. Herhangi bir idolle alakalı herhangi bir skandal patladığında Koreli fanlar onu hemen gruptan atalım, hemen ihraç edelim, hemen gönderelim kafasındayken yabancı fanlar ya o kadar da abartmayın, o kadar çaba var, emek var, geri dönsün işte grubuyla yoluna devam etsin gibi bir tavır takındıkları için hep böyle bir ikileme düşüyorlar. Ve burada bence şirketlerin de kafası çok karışıyor. Şimdi yabancı fanları mı dinleyelim, Koreli fanları mı dinleyelim? Ama ben burada çalışanlara çok hak veriyorum. Yabancı fanlar uzaktan uzağa destek oluyorsa bile esas şirketlere para kazandıran, esas konserlere katılan, esas o ürünleri satın alan kitle aslında Koreli fanlar. Yabancı fan alıyorsa da Korelilerle karşılaştırdığınız zaman aslında çok küçük bir kesim alıyor. Ne kadar takip edebiliriz ki uzaktan veyahut ne kadar çok fazla ürün satın alabiliriz? Ama Koreli fanlar bir tık deli oldukları için bu konularda, fanı olduğu kişiyi çok sıkı destekledikleri için onlarla alakalı bir dünya ürün aldıklarından dolayı da şirkete çok büyük katkı sağlıyorlar aslında. Rise hayranları Sunghan'ın gruba geri dönmesi haberlerinin ardından bu durumu boykot edebilmek için bu kez SM binasına bir sürü çelenk gönderiyorlar. Biliyorsunuz zaten böyle şeyler var. Başka skandal videolarında da anlatmıştım. Ya kamyonlar kiralıyorlardı. O kamyonların arkasına mevzuyla alakalı açıklamalar yazıyorlardı ve o yazılar, o kamyonlar her yerde dolanıyordu veyahut belli bir yere konuşlanıyordu. Şimdi burada da bir de çelenk mevzusu var malumunuz. O çelenkleri de işte bir şeyi boykot etmek istediklerinde oraya, boykot edecekleri yere, kişiye gönderiyorlar. SM binasına da düzinelerce, onlarca bir sürü çelenk göndermişler. O da yetmemiş, bir de yine Rise hayranları boykot için toplu bir açıklama yayınlıyorlar. Bu açıklama aşırı uzun. Yine elimden geldiğince bunu kısaltmaya çalışacağım. 12 Ekim tarihinde Rise'ın fanları konuyla alakalı upuzun bir açıklama yayınladılar. Hong Sunghan'ın Rise'a geri dönüşü mantıksal ve ahlaki olarak haklı gösterilemeyecek bir kayıp. Sunghan'ın dönüşünün 11 Ekim Cuma günü duyulmasının ardından Rise'ın 6 üyesini seven Bryce hayranları SM Entertainment'ın kararını kınadıklarını ifade ettiler. Açıklamada da böyle yazıyor bu arada. Haber gibi yazmışlar. Öncelikle SM Entertainment, Rise'ın mevcut statüsünün 6 üyenin çabalarının ve hayran grubu olan Bryce'ın desteğinin sonucu olduğunu açıkça kabul etmelidir. Bu süre zarfında aktif olmayan Sunghan, Rise'ın mevcut pozisyonuna hiçbir katkıda bulunmamış, hatta bir yük olarak bile düşünülebilir. Rise'ın çıkışından bu yana yaklaşık 400 gün geçti ve bu süre zarfında grupla 100 günden az bir süre birlikte olan Sunghan, çoğu hayran için yabancı bir yüzdü. Bugün birçok Bryce, Rise'ın 6 üyesini destekliyor, şarkılarını dinliyor, performanslarının tadını çıkarıyor ve içeriklerini tüketiyor. Hayranların grubu 6 üyeyle desteklediği göz önüne alındığında şirketin 7 üyeli Rise'ı geri getirme yönündeki ani kararı tüketici güvenine açık bir ihanet. Biz onları 6 kişi tanıdık arkadaş. Sunghan'ı biz ne kadar tanıyoruz da siz geri o adamı 7 üye olarak dahil ediyorsunuz bu gruba demişler. Yine benzer bir açıklama arkasından gelen cümlede Rise'ın 6 üyesinin şu ana kadar inşa ettiği mevcut durum, başarılar ve gelişim, kariyer, SM Entertainment'ın Sunghan'ı geri getirme kararıyla paramparça olma riskiyle karşı karşıya. SM, Rise ve Bryce'ın çabalarını yalnızca gelecek planlarının gerekliliği için değersizleştirerek grubu dikenli bir yola sokuyor. Rise'ı en çok desteklemesi gereken şirketin onların başarısını baltalaması çok sinir bozucu. Sunghan geri dönerse fanlar kesinlikle bölünecekler. 2024'te çıkan şarkıların parçalarının yeniden dağıtılması konusunda hayran kitlesi içinde çatışma çıkma ihtimali yüksek. Açık olmak gerekirse bölünmüş bir hayran kitlesine sahip bir grup asla arzuladığı hedeflere ulaşamayacak. Ayı yakalamak için güneşi hedeflemelisiniz, ancak bu durumda herhangi bir girişimde bulunulmadan önce yay elinizden alınmalı.
alınmış. Muhtemelen bir özlü söz ama asla anlamadım. İkincisi, konsepti gençlik etrafında dönen Rise için Sunghan'ın dönüşü imajlarını ciddi şekilde zedeleyecek. Rise markasını 6 üye ile tamamladı. Ancak Sunghan'ın dönüşünün Rise'ın peşinde koştuğu gençlik sembolizmini yok edeceği konusunda büyük endişeler var. Çıkış yaptıkları andan itibaren halka ve Bryce'a gençlik ve büyüme temaları etrafında dönen hayallerine ulaşma yolculuklarını gösterdiler. Get a Guitar'dan Boom Boom Bass'e kadar grup çeşitli türlerde gençlik hakkında şarkı söyleyerek halkın ve hayranların dikkatini çekti. Bu saf tutku ve büyüme hikayesi cinsiyet duyarlılığından yoksun bir üyenin geri dönmesiyle lekelenecek. Fanlar 7 üyeli Rise'ın yapacağı lekeli bir sonraki albümü sabırsızlıkla beklemeyi reddediyor. Üçüncüsü, lütfen Rise üyelerine karşı onurlu davranın. Taraftarların en büyük endişesi ise Sunghan'ın dönüşünden sonra 6 üyenin sağlıklı bir ortamda faaliyetlerine devam edip edemeyeceği. Rise 6 üyenin olumlu bir ortamda mutlu bir şekilde tanıtım yapmaya devam etmesini diliyor. Bir de bayıl istiyorsan Feriha. 6 üyeli bir şekilde yola devam etmeleriyle alakalı tekrar açıklamalar yapmışlar. Diğer 6 üyeyi de işte bu mevzuların, bu olayların önüne atıp da onları kalkan yapmayın kendinize. Siz Sunghan'ı gruptan çıkarana kadar biz de her şeyi, sizin yaptığınız her şeyi boykot edeceğiz diyerek genel bir açıklama yayınladılar. Çok da fazla şey söylemişler ama ben yine de elimden geldiğince kısaltmaya çalıştım. Yetmedi, bitmedi. Yine bir Rise hayranı tam da bu mevzuların ışığında Sunghan ve arkadaşlarının gece geç saatlerde kızlarla alkol aldığına dair ve bunu gördüğüne dair bir iddia attı ortaya. Sırtı dönük birisi var o fotoğrafta. Sunghan'ı bu yıl 4 Mayıs'ta bir erkek ve 2 kızla birlikte bir marketten bira aldıklarına dair bir iddia atıyor ortaya. Bununla alakalı da bir fotoğraf paylaşıyor. O paylaştığı yazıya göre de Sunghan ve arkadaşları muhtemelen daha önce başka bir partiye katılmışlar ve birinin evinde içmeye devam etmek için hazırlanıyorlar. Hayran ayrıca Sunghan'ın 2 saat sonra markete bir daha geldiğini ve yine bira satın aldığını söylüyor. Diyor ki bu gerçekten ara vermesi gereken biri mi diye de ekliyor. Paylaştığı yazının devamı da şöyle: hayatı eğlenceli olmalı. Gece hayatını seven, erkek idolleri seven hayranlara. Onlara sesleniyor yani. Oppanızın yolunu değiştireceğinden umudunuzu kesin. Gece hayatını sevmek insanın DNA'sında var. O bundan zevk almak için doğmuş. Peki siz ne yapabilirsiniz? Sizce karşı koyabilir mi? Çikolatayı seviyorsanız ve her gün önünüze getiriliyorsa buna karşı koyabilir misiniz demiş. Şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. Sevgili dostum, bu yazıyı yazan sevgili arkadaşım. Ne bekliyorsun tam olarak? 10 ay gibi bir süre ara vermiş bu adam. Ve siz 10 ay boyunca ara veren kişinin evinin bir odasına kendini hapsedip kapatıp böyle karanlıkta gece gündüz oturup ağlayıp ya da ne bileyim depresyona girip hayatını o şekilde yaşadığını falan mı zannediyorsunuz acaba? Çünkü bir insan hani 10 ay boyunca ne yapar ki? Arkadaşlarıyla da çıkar, buluşur, gider, takılır, eğlenir. Bir de çok affedersin, gece hayatı, gitmek, içmek, gezmek, tozmak sanki sadece bunlar da varmış da bunlar yapınca mevzu oluyormuş gibi konuşmayın ne olur. Bütün Kore'de zaten bu tür şeyler çok sevilen şeyler. Arkadaşlar siz bir içme aktivitesini bitirip bir restorandan çıkıp başka bir yere gidip orada içmeye devam eden bir ülkesiniz. Çok seviyorum Korelileri ama şimdi böyle konularda da çok sığ bakıyorlar olaylara. Ne bekliyordun ki? Hapiste mi bu adam? Değil. Haliyle arada bir hayatını yaşayacak. Gece hayatı dediği de ayrıca bir barda bir yerde görmüyorsun ki, gitmiş bir yerde içecek almış, içki almış, sonra belki de dediğin gibi bir arkadaşının evine gidecek, orada içecekler. Çok normal değil mi? Neden bu hayatında ilk defa görmüş gibi ya da sen hiç yapmamışsın gibi davranıyorsun? Ya da idoller insan değil mi? Halk bunu yapabiliyorken, normal insanlar bunu yapabiliyorken bir idol bunu neden yapamıyor mesela? Veyahut yaptığında neden olay oluyor mesela? Yani böyle şeyler olduğunda biraz bana çok absürt geliyor tepkiler. Sanki diyorum ya, alkol yasakmış gibi veyahut o ülkede hiç tüketilmiyormuş gibi ya da böyle şeyler hiç yapılmıyormuş gibi çıkıp da birilerinin buna tepki göstermesi, yani bu konu üzerinden tepki göstermesi bana çok anlamsız geliyor. Devam ediyorum. Bunca şey yaşanınca, fanlar çıkıp böyle topluca açıklamalar yapıp çelenkler gönderince, bir sürü mevzu yaşanınca haliyle SM Entertainment da kararından dönüyor ve Sunghan'ın Rise'dan tamamen ayrıldığıyla alakalı bir açıklama yayınlıyor. Öncelikle diyor, Sunghan geri dönecek diye bir açıklama yapıp da bir sürü mevzuya, acıya, karışıklığa sebep olduğumuz için hepinizden özür dileriz. Rise'ın 6 üyesinin yorulmak bilmez çabalarıyla elde
elde ettiği büyümeye veya Rise'ın ilerlemesinin arkasındaki en büyük itici güç olan Bryce'ın sarsılmaz desteğine öncelik vermediğimiz için derinden pişmanız. Bunun yerine prodüksiyonun bakış açısını ilk sıraya koyduk ve bunun için gerçekten üzgünüz. Sunghan'ın geçmişteki hatalarını düşünüp gruba geri dönmesinin Rise'ın bir ekip olarak büyümesine ve hem üyelere hem de hayranlara daha fazla mutluluk getirmesine olanak sağlayacağına inanıyorduk. Uzun ve dikkatli bir değerlendirmeden sonra bu kararı aldık. Ancak hayranların tepkilerini ve dile getirdiği endişeleri yakından dinledikten sonra kararımızın sadece daha fazla kafa karışıklığına ve sıkıntıya yol açtığını anladık. Aynı zamanda Sunghan diğer üyeler ve hayranlar uğruna gruptan ayrılma niyetini dile getirdi. Kararına saygı duyuyoruz ve Sunghan'ın Rise'a yeniden katılmak yerine kalıcı olarak ayrılacağını duyuruyoruz. Gelecekte de Sunghan'a her şekilde destek olmaya devam edeceğiz demiş. Daha da önemlisi çıkışlarından bu yana hayranları için her zaman ellerinden geleni yapan Rise'ın kalan 6 üyesinden içtenlikle özür diliyoruz. Rise'ı bugün olduğu yere getirmek için durmaksızın ve düşünceli bir şekilde çalıştılar ve onlara yaşattığımız zorluklar ve kafa karışıklığı için derin bir pişmanlık duyuyoruz. Sonrasında da kendilerine desteğimizi sağlayacağız demişler. Daha dikkatli olacağız bundan sonraki hayatımızda da onları büyütebilmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz demişler. Sonrasında da muhtemelen son olarak Sunghan da konuyla alakalı bir el yazısı, mektup yazıyor. Gruptan ayrıldığıyla alakalı. Hızlıca hemen onu da okuyayım. Birçok insanın dönüşüm hakkında ciddi şekilde düşündüğünü biliyorum ve durumun ciddiyetini fazlasıyla farkındayım. Sadece kendimi mi düşündüğümü ve şirkete ve üyelere önemli bir zarar verip vermediğimi, bu kadar çok sevgiye hak eden bir grupta bulunmamın uygun olup olmadığını düşündüğümde deneyimlediğim tek duygu endişe ve üzüntüydü. Herkes için en iyi kararın gruptan ayrılmam olduğuna inanıyorum. Artık hayranların kafa karışıklığı veya acı çekmesini istemiyorum. Ayrıca üyelerin ve şirketin benim yüzümden daha fazla zarar görmesini istemiyorum. Şirkete ve üyelere bana bir şans vermek için çaba gösterdikleri için minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Eksikliklerime rağmen beni destekleyenlere teşekkür ediyorum. Özür diliyorum. Her zaman birbirlerini destekleyen ve birlikte büyüyen Rise ve Bryce arasındaki bağın zarar görmesini istemiyorum. Ayrıca hayranların benim yüzümden tartışmasını da istemiyorum. Çünkü tek ihtiyaçları Rise'ı sevmeye devam etmek. Yüreğimin derinliklerinden sevdiğim grubu desteklemeye devam edeceğim ve Rise'ın gelecekte daha da fazla sevgi görmesini diliyorum demiş. Sonra tabii öncesinde de söylediğim gibi uluslararası fanlar da bu konuya farklı bir tepki gösteriyorlar. Diyorlar ki abartıyorsunuz. Bu çocuğu bence gruptan çıkmasına gerek yoktu. Twitter'da, X'te bununla alakalı bayağı bir tweet paylaşıyorlar ve oralara da Bring Sunghan Back ve SM Sports Bullying gibi taglerle Sunghan'ın geri dönmesini istedikleri açıklamalar yapıyorlar ama artık çok geç. Yani ne olursa olsun Koreli fanlar bu konuda çok daha güçlüler. Ve popüler bir uluslararası Rise hayran hesabı da Sunghan'ın kalıcı olarak gruptan ayrılmasının ardından hesabını kapatma kararı aldığını duyuruyor. O da bunu artık uzun uzun okumayacağım. Hem Rise'a hem de Sunghan'a hayatında başarılar diliyor ve onlar için en iyisini dilediklerini söyleyerek hesabını kapatıyor. Son olarak da artık klasik bir şekilde 17 Ekim'de SM Entertainment hem Rise hem de Sunghan'a yönelik kötü niyetli paylaşımlar ve iftiralara karşı yasal işlem başlatmayı planladıklarını da duyuruyorlar. İstediğin kadar duyur. Zaten olan oldu. Her şey oldu bitti. Sunghan geri dönmedi. Dönmeyi planlıyorlardı. Döndürmeyi planlıyorlardı ama ne yazık ki iptal edildi. Bu arada tekrar söylüyorum. Ben ne Rise tanırım ne Sunghan tanırım. Gruba dair hiçbir bilgim, hiçbir fikrim yok. Tamamen bu yazıdan, tamamen okuduğum haberlerden yola çıkarak yaptım bu yorumları da. Yani genele baktığımda aslında eğer ki otel odasındaki kız gerçekten reşit değildiyse evet ortada büyük bir sıkıntı var. Bunu apayrı bir yere koyarak söylüyorum. Ama paylaşımı yapan kişinin kendisi zaten diyor ki kızın reşit olup olmadığı net değil. Hani böyle bir kesin bir açıklama yok. Ben sadece biri söyledi oradan yola çıkarak söylediğim gibi bir açıklama yapıyor. O yüzden şimdi ona bakınca ve geriye kalanlara bakınca aslında ortada hiçbir şey yok. Sigara içmek herkes içiyor. İnternette konuştuğu kişi yani o canlı yayında konuştuğu mevzunun kızla hiçbir alakası yok. Zaten ortaya çıktı. Arkadaşıyla şakalaştığı bir diyalog o. Çıkan diğer haberler 2 tane farklı kişi çıkıyor. Birisi Sunghan'ı kötülüyor. Birisi hakkında çok pozitif şeyler söylüyor. Şimdi buradan olumsuzluğa bakmak istersek bakabiliriz evet ama bununla alakalı da bir kanıt yok. Yine bir tanesi çıkmış hakkında garip garip şeyler söylüyor. Yani genele baktığımda benim aslında çocuğun bu kadar linç edilmesini gerektirecek bir şey olmadığını düşünüyorum. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Reşit değilse bu bambaşka bir mevzu ama kız reşitse eğer ne olmuş? 2 tane reşit insan gitmişler. Kız arkadaşı muhtemelen bir otel odasında takılmış. Yapabilirler. Hani sizinle aynı düşüncede, sizinle aynı hayatı yaşıyor olmak durumunda değiller. Hani bu tepki gösterenlerden bahsediyorum. Bir de böyle şeyler bana çok enteresan geliyor. Daha yeni Lovely Runner'ı bitirmiş bir insanım ben. O diziyi izledim. Orada da mesela başrol kız çocuğun hayranıydı. Sonra bambaşka şeyler yaşadılar belki ama hani aralarındaki ilişkiyi gördüğümde istemsiz şunu düşündüm ben. Şöyle bir olayı gerçek hayatta görsek ve bir idolün işte belki de eskiden aşık olduğu bir kızla yeniden bir araya geldiğine dair böyle haberler görsek adım kadar eminim o kızı da o idolü de o çocuğu da deli gibi linçlerler. Ama bir dizide izlediğimizde ne kadar hoşumuza gidiyor. Ya ne tatlılar, ne kadar güzel
çizerler diye izliyoruz. Ama bu gerçek hayatta böyle bir şey yok bu arada. Gerçek hayatta deli gibi linçlenir onlar. Bir yere gidecekler, sokakta falan, hele bir de böyle yan yana gelecekler, sarılacaklar, el ele tutuşacaklar, hatta öpecekler. O yani hani onları tamamen gönderirler. O çocuğu gruptan tamamen çıkarırlar. Bambaşka bir hayat yaşatırlar o insanlara, yani o dizidekinden. O yüzden şimdi böyle şeyleri gerçek hayatta yaşadığımızdaki verilen tepkilerle dizilerde izlediğimiz çok farklı ya böyle. Bazen bana hani o da çok inandırıcılığını kaybetmeye başladı aslında bir yerden sonra. Yani genele baktığımda tekrar ediyorum, çok büyük bir sıkıntı yok ama Koreliler durumdan hiç de hoşnut değiller. Rise fanları duruma çok büyük tepkiler göstermişler. O yüzden de ne yazık ki şirket, en büyük para kaynağı Koreli hayranlarda olduğu için bir yandan çok da fazla tepki çektiği için Sunghan'ı gruptan temelli çıkarmak durumunda kaldı. İnşallah kendisine bir zarar vermez. İnşallah herhangi bir olumsuzluk yaşamaz Sunghan'da. İnşallah psikolojik olarak çok kötü etkilenmez ve hayatına gerçekten düzgün bir şekilde kaldığı yerden devam edebilir. İnşallah bir üniversite kazanır, okul okur, ne bileyim kendine güzel farklı bir yol çizebilir. Hayatında olumsuzluk yaşamadan, hataları varsa da o hatalarını düzelterek inşallah yoluna devam edebilir. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Konunun sonuna geldik. Biraz fazla uzun sürdü benim için çünkü açıklamalar çok fazlaydı. Aslında konu çok bir şey değildi ama açıklamaları okumaya çalışınca haliyle video çok uzun sürdü. Videoyu beğendiyseniz alt kısmına beğeni tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yepyeni haftalarda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.